Dünya, uykuda olanların değil, uyanık kalma disiplinine sahip olanların oyun alanıdır. Ve Niccolò Machiavelli'nin yüzyıllar öncesinden gelen sesi, bugün hala aynı gerçeği haykırıyor. Kendine hükmedemeyen, başkalarına hükmedemez. Disiplin, sıradan bir insanı sadece hayatta kalan biri olmaktan çıkarıp, onu bir strateji ustasına, yani modern bir savaşçıya dönüştüren yegane güçtür. Machiavelli'ye göre bir hükümdar, barış zamanında dahi savaş idmanlarını asla bırakmamalıdır. Çünkü zihin bir kez gevşediğinde, kaderin sert rüzgarları yani fırtına karşısında savrulup gitmek kaçınılmazdır. Çoğu insan disiplini bir hapishane gibi görür, oysa o aslında özgürlüğün anahtarıdır. Sizi duygularınızın, tembelliğinizin ve anlık zevklerinizin kölesi olmaktan kurtarır. İlham beklemek amatörlerin işidir. Bir savaşçı ise koşullar ne olursa olsun eyleme geçme disipliniyle kuşanmıştır. Hükümdar adlı eserinde vurgulanan o soğukkanlı gerçekçilik, modern hayatın kaosunda ancak sarsılmaz bir disiplinle uygulanabilir. Kendi sınırlarını her gün bir adım ileriye taşıyan, zihnini en zor şartlara göre eğiten ve hedefine odaklanan her birey, aslında Machiavelli'nin hayalindeki o yeni hükümdar modelinin bir temsilcisidir. Şans, sadece karşısına çıkan engelleri aşmak için virtya, yani kişisel kudret ve disipline sahip olanların yanındadır. Zayıflığı bir kader olarak kabul etmeyi reddet. Sıradanlığı bir seçenek olmaktan çıkar. Eğer bugün kendinle olan savaşı kazanırsan, yarın dünyanın geri kalanıyla olan savaşı kazanmaya hazırsın demektir. Unutma, disiplin seni sadece güçlü kılmaz, seni yenilmez kılar. Şimdi seçiminizi yapın. Akıntıya kapılan bir yaprak mı olacaksınız, yoksa nehrin yönünü değiştiren bir kaya mı? Machiavelli'nin dediği gibi, değişim kaçınılmazdır ve hazırlıksız yakalananlar tarihin tozlu raflarına gömülmeye mahkumdur. Modern dünyanın karmaşasında disiplin, sadece bir çalışma programı değil, bir karakter inşasıdır. Çoğu insan yarın yaparım diyerek aslında kendi sonunu hazırlar. Ancak bir savaşçı için sadece şimdi vardır. Machiavelli'nin virt kavramı, insanın kendi kaderini eline almasıdır. Ve bu kudret sadece terle, uykusuz gecelerle ve tavizsiz bir iradeyle kazanılır. Zihninizi bir kale gibi düşünün. Eğer disiplin surlarını her gün bir tuğla daha ekleyerek yükseltmezseniz, dış dünyadaki kaos o kaleyi en zayıf anında yerle bir edecektir. Sıradan insan duygularının rüzgarına göre yelken açar. Ancak makyavelist bir zihin o rüzgarı kendi lehine çevirecek disipline sahiptir. Hayatın konfor tuzakları sizi uyuşturmak için tasarlanmıştır. Oysa gerçek güç, o konforu reddedip zor olanı seçtiğinizde filizlenir. Bir hükümdar gibi düşünmek, her sabah uyandığınızda kendinize bugün hangi zayıflığımı öldüreceğim diye sormaktır. Disiplin, başkalarının göremediği o görünmez zincirleri kırmaktır ve bu savaşta tek müttefikiniz kendi iradenizdir. Unutmayın ki kalabalıklar her zaman en kolay yolu seçer. Ancak zirveye giden yol sadece disiplinli azınlığın ayak izleriyle doludur. Kendi krallığınızın hükümdarı olmak istiyorsanız, önce kendi nefsinizin diktatörü olmayı öğrenmelisiniz. Çünkü en büyük zafer, aynadaki o kişiyi dize getirmektir. Bu yolculukta zayıflığa ve merhamete yer yok. Sadece sonuçlar ve o sonuçlara ulaşmak için harcanan sarsılmaz bir kararlılık var. Şimdi o sarsılmaz iradeyi kuşan ve sıradanlığın seni yutmasına izin verme. Çünkü tarih sadece sonuna kadar direnenleri yazar. Machiavelli'ye göre şans, önüne çıkan her şeyi yıkan azgın bir nehir gibidir. Ancak disiplinli bir adam, o nehir henüz taşmadan önce barajlar ve setler inşa eden strateji ustasıdır. Çoğu insan felaket kapıyı çalana kadar bekler. Oysa bir savaşçı fırtınayı henüz güneşli havada bekleyendir. Disiplin sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda duygularını bir silah gibi kullanma sanatıdır. İnsanların sizi nasıl gördüğünü kontrol etmek, aslında kendinizi ne kadar kontrol ettiğinizle ilgilidir. Zayıf anlarınızda bile güçlü görünmek, yorgun olduğunuzda bile dimdik durmak bir hükümdarın en büyük kamuflavıdır. Hayatın size sunduğu bahaneler birer tuzaktır ve bu tuzaklara düşenler sıradanlığın çukurunda boğulmaya mahkumdur. Machiavelli'nin öğretisi bize şunu fısıldar: orta yol her zaman felakettir. Ya tam disiplinli bir iradeyle hedefine yürürsün ya da kararsızlığın içinde yok olursun. Kendi iç disiplinini kuramayan her birey, başkalarının kurduğu düzenin bir parçası olmaya mahkumdur. Başarı bir tesadüf değil, her gün yapılan o küçük ama sarsılmaz seçimlerin toplamıdır.
Duygularınızın sizi yönetmesine izin verdiğiniz her an, kendi tahtınızdan feragat ediyorsunuz demektir. Oysa gerçek bir savaşçı, en büyük acıları bile hedefine giden yolda birer yakıt olarak kullanmayı bilir. Unutma ki dünya nezaketle değil, iradeyle şekillenir ve o iradeyi bileyecek tek taş disiplindir. Şimdi kendi içindeki o pasif ruhu terk et ve stratejik bir zihinle geleceğini inşa etmeye başla. Çünkü zafer, sadece plan yapanların ve o plana sadık kalma disiplini gösterenlerin sadık dostudur. Kendi efsaneni yazmak için gereken tek şey, her gün o savaş meydanına yeniden çıkma cesaretidir. Kendi kurallarını koy ve onlara en büyük düşmanınmışçasına itaat et. Çünkü bu kaos çağında disiplinli bir zihinden daha keskin bir kılıç yoktur. Gölgelerden çık ve kendi krallığını inşa etmeye başla. Çünkü zaman sadece hazırlıklı olanların yanındadır. Sıradanlık bir hastalık gibidir ve bu hastalığın tek ilacı, Machiavelli'nin o keskin zekasıyla işaret ettiği sarsılmaz otoritedir. Kendi iç dünyanızda sürekli bir iç savaş içindesiniz. Bir yanda anlık arzularınız, diğer yanda ise büyük idealleriniz var. Eğer disiplinli bir el, bu iç savaşı sonlandırıp düzeni kurmazsa, ruhunuz kısa sürede bir harabeye dönecektir. Machiavelli der ki, herkes senin ne göründüğünü bilir ama çok azı gerçekte ne olduğunu hisseder. İşte bu yüzden disiplin, sadece dışarıya gösterdiğiniz performans değil, aynı zamanda kimse izlemiyorken verdiğiniz o sessiz kararlardır. Modern dünya sizi her koldan sahte hazlarla kuşatmışken, zihinsel bir karantina uygulamak ve sadece hedefe odaklanmak artık bir seçim değil, bir hayatta kalma meselesidir. Bir savaşçı, acıyı bir engel olarak değil, bir öğretmen ve bir sınır taşı olarak görür. Eğer bugün konforun tatlı uykusuna dalarsan, yarın pişmanlığın sert darbesiyle uyanmak zorunda kalırsın. Machiavelli'nin vizyonu, insanın kendi kaderini bir heykeltıraş gibi titizlikle yontmasıdır. Her disiplinli eylem, o mermerden koparılan gereksiz bir parça ve ortaya çıkan muazzam eser ise sizin yeni, çelikten kimliğinizdir. Kendi zaaflarınıza karşı acımasız bir diktatör olun ki, dünyaya karşı sarsılmaz bir hükümdar olabilesiniz. Zayıf karakterlerin sığınağı olan mazeretleri bir kenara itin. Çünkü tarih sadece sonuçları alkışlar, niyetleri değil. Disiplin, karanlıkta kimse izlemiyorken bile ışığa doğru yürümeye devam etme iradesidir. Kendi yasalarınızı yazın ve bu yasalara ihanet etmenin bedelini kendinize en ağır şekilde ödetin. Ancak bu şekilde, sıradan bir insanın prangalarından kurtulup bir irade anıtına dönüşebilirsiniz. Gerçek güç dışarıdaki kaynaklarda değil, o her gün taviz vermeden tekrarladığınız sarsılmaz rutinlerdedir. Kendinize acımayı ve bahanelerin arkasına saklanmayı bıraktığınız an, gerçek potansiyelinizin kapıları sonuna kadar aralanacaktır. Şimdi ayağa kalk, zihnindeki o dağınıklığı temizle ve kendi tarihini sarsılmaz bir disiplinle, en baştan ve en güçlü halinle yeniden yazmaya başla. Unutma, bu dünyada ya kendi düzenini kuran bir mimar olursun ya da başkalarının inşa ettiği düzende bir tuğla. Seçim senin, zafer ise sadece iradesini terbiye edenlerindir. Bir savaşçı için mazeret, zayıflığın süslenmiş halidir ve Machiavelli'nin dünyasında zayıflık, yok oluşun ilk adımıdır. Kendi zihninizdeki o vahşi doğayı evcilleştirmeden, dış dünyadaki kurtlarla başa çıkamazsınız. Disiplin, sadece yapılması gerekeni yapmak değil, aynı zamanda ruhunuzdaki o korkak ve tembel sese karşı her gün zafer kazanmaktır. Machiavelli'nin bahsettiği o aslan ve tilki dengesi, kendi öz disiplininizde gizlidir. Aslanın sarsılmaz iradesiyle engelleri parçalamalı, tilkinin keskin zekasıyla kendi nefsinin kurduğu tuzakları önceden fark etmelisiniz. Hayat bir satranç tahtasıdır ve her hamleniz disiplinli bir stratejinin ürünü olmalıdır. Unutmayın ki, kalabalıkların sevgisi gelip geçicidir. Ancak kendi öz saygınızın üzerine inşa ettiğiniz disiplin, ebedi bir kale gibi sizi ayakta tutar. Bir hükümdar gibi yaşamak, en zor şartlarda bile soğukkanlılığınızı korumak ve hedefe giden yolda karşınıza çıkan her krizi birer fırsata dönüştürmektir. Kendi sınırlarınızı zorlamadığınız her gün, aslında geriye doğru gidiyorsunuz demektir. Çünkü durgun su kirlenir, durgun zihin ise çürür. Disiplin sizi bu zihinsel çürümeye karşı koruyan en güçlü zırhtır. Kendi dünyanızı sarsılmaz bir nizam üzerine kurun ve duygularınızın sizi bir köle gibi oradan oraya sürüklemesine izin vermeyin.
Machiavelli'nin o soğuk ve gerçekçi vizyonuyla kendinize aynada bakın. Bugün yaptıklarınız sizi hayal ettiğiniz o zirveye mi taşıyor? Yoksa sıradanlığın güvenli ama boğucu bataklığına mı çekiyor? Eğer gerçekten bir savaşçıya dönüşmek istiyorsanız, konforu en büyük düşmanınız olarak görün ve her gün o konfor bölgesinin dışına çıkacak bir adım atın. Çünkü sadece kendi üzerinde mutlak otorite kuranlar, dünyanın geri kalanına yön verme hakkını kendinde bulabilir. Şimdi bu derin sessizlikten ve eylemsizlikten çıkın. Disiplinin o çelikten iradesini ruhunuza kazıyın. Zafer tesadüfe yer bırakmaz, o sadece her ihtimali hesaplayan hazırlıklı zihinlerin ve asla pes etmeyen iradelerin hakkıdır. Bu yolda bazen yapayalnız kalsanız bile, disiplininiz size dünyanın en sadık ordusu olacaktır. O orduyu her gün daha sert bir eğitimden geçirin ki, hayatın en şiddetli fırtınaları koptuğunda bile sarsılmadan ayakta kalabilirsiniz. Kendi tarihinin kahramanı olmak isteyenler için geri çekilmek bir seçenek değildir. Sadece daha güçlü bir saldırı için hazırlık yapmak vardır. Artık uyanın, iradenizi kuşanın ve sıradan bir insandan sarsılmaz bir savaşçıya dönüşmenin o sancılı ama şanlı yolculuğuna başlayın. Disiplin, sadece bugünü kurtarmak için değil, hiç gelmeyecekmiş gibi görünen o karanlık günler için ruhunuza yatırım yapmaktır. Machiavelli'nin gerçekçiliği bize şunu öğretir. İnsan doğası gereği nankör, değişken ve korkaktır. Eğer kendi doğanı disiplinle terbiye etmezsen, bu zaaflar seni en kritik anında sırtından bıçaklayacaktır. Kendine karşı yürüttüğün bu iç savaşta merhamet göstermek, aslında kendine ihanet etmektir. Bir savaşçı, duygularını birer danışman olarak dinler ama asla onların birer hükümdar gibi emir vermesine izin vermez. Zirveye giden yol, cesetleri değil, vazgeçilmiş alışkanlıkları ve öldürülmüş tembellikleri barındırır. Her sabah konforlu yatağından kalkarken aslında bir meydan okumayı kabul ediyorsun. Ya hayatın sana dayattığı rolleri oynayacak bir piyon olacaksın ya da kendi oyununun kurallarını yazan bir şah. Machiavelli'ye göre güç, sadece ele geçirilen bir şey değil, her gün yeniden hak edilmesi gereken bir makamdır. Disiplin ise bu makamın en sadık koruyucusudur. Çevrendeki insanların senin ne kadar değiştiğini, ne kadar sertleştiğini ve ne kadar kararlı olduğunu görmesi bir tehdit değil, bir saygınlık nişanesidir. Çünkü dünya, ne istediğini bilen ve ona ulaşmak için her türlü bedeli ödemeye hazır olanların önünde diz çöker. Hayallerin sadece birer fantezi olarak kalmasını istemiyorsan, onları disiplinin o soğuk ama sağlam çarkları arasında işleyerek gerçeğe dönüştürmelisin. Şunu asla unutma, kader bir kadındır ve ona hükmetmek için sert ve kararlı bir el gerekir. O el ise ancak yıllarca süren bir öz disiplinle şekillenir. Artık mazeretlerin bittiği, eylemin başladığı noktadasın. Kendi içindeki o sıradan insanı bugün burada göm ve küllerinden, sarsılmaz bir iradeye sahip o modern savaşçıyı doğur. Çünkü bu hayat, sadece kendi üzerinde mutlak hakimiyet kuranların zaferlerini kutlar. Zamanın daralıyor ve dünya hazırlıksız olanları affetmiyor. Ya şimdi disiplini kuşanıp efsaneni yazarsın ya da silinip giden milyonlarca gölgeden biri olursun. Karar senin. Ama hatırla ki taht sadece ona tırmanma disiplini gösterenler içindir. Gerçek bir hükümdar için barış, sadece bir sonraki savaşa hazırlanmak için verilen kısa bir moladır ve Machiavelli'nin dediği gibi, zihni dinlendirmek aslında onu paslandırmaktır. Sıradan insan, işler yolunda gittiğinde disiplini bir yük olarak görüp kenara fırlatır. Ancak bir savaşçı bilir ki, en büyük felaketler en huzurlu anlarda filizlenir. Kendine koyduğun kuralları ihlal ettiğin her an, kendi otoriteni kendi ellerinle yıkıyorsun demektir. Machiavelli'nin uyarısını hatırla. Orta yol sizi sadece belirsizliğe ve yıkıma götürür. Ya tam bir disiplinle iradeni çelikleştirirsin, ya da zayıflığın karanlık sularında boğulursun. Çevrendeki insanlar senin bu katı tutumunu anlamayabilir, seni duygusuz veya sert bulabilirler. Ancak unutma ki bir liderin sevilmesinden ziyade ondan çekinilmesi çok daha güvenli bir limandır. Ve bu çekinceyi yaratan şey senin sarsılmaz öz disiplinindir. Kendi üzerinde kurduğun bu mutlak baskı, dış dünyadaki kaosun sana dokunmasını engelleyen bir kalkandır. Bir savaşçı, başkalarının ne düşündüğünü değil, sadece hedefine ulaşıp ulaşmadığını umursar. Eğer bugün yorgunluğunu bir bahane olarak kabul edersen, yarın yenilgini de bir kader olarak kabul etmek zorunda kalırsın. Machiavelli'nin felsefesinde iyi olan şey, seni zafere götüren yoldaki kararlılığındır.
Kötü olan ise bu yolda seni yavaşlatan her türlü duygusal zayıflıktır. Disiplin, zayıf ruhların sığındığı o sahte merhameti reddetmek ve gerçeğin soğuk yüzüne bakma cesaretini göstermektir. Zihnindeki o krallığı kurmak için önce içindeki isyancıları, yani tembelliği, ertelemeyi ve korkuyu kılıçtan geçirmelisin. Her gün, kendi karakterinin mimarı olarak o taşı daha sert vurmalı, o iradeyi daha keskin bilemelisin. Tarih, sadece kendine acımayan ve sınırlarını kanıyla çizenleri hatırlar. Şimdi o aynadaki yabancıya bak ve sor. Sen bir kurban mı olacaksın yoksa kendi kaderinin efendisi mi? Çünkü bu dünyada asıl güç, başkalarını yönetmekten önce, kendi zihninin en karanlık köşelerine hükmetme disiplinine sahip olmaktır. Zafer, sadece bu disiplini bir hayat biçimi haline getirenlerin alnına yazılmış bir ödüllüdür. Machiavelli için niyetler sadece birer düştür. Ancak sonuçlar gerçeğin ta kendisidir ve bu sonuçlar sadece disiplinin o sert tezgahında dokunur. Dünya sizi sevmek ya da size anlayış göstermek zorunda değil. Ancak dünya, kendi sınırlarını disiplinle çizen ve iradesini bir bayrak gibi gökyüzüne dikenlere saygı duymak zorundadır. Bu saygı, nezaketle değil, sarsılmaz bir duruşla kazanılır. Çoğu insan özgürlüğü her istediğini yapmak sanır. Oysa Machiavelli'nin perspektifinde gerçek özgürlük, canının istediğini yapma köleliğinden kurtulup yapman gerekeni yapma iradesine sahip olmaktır. Kendi içindeki o sıradan insanı her gün şafak vaktinde yeniden öldürmelisin ki, içindeki o strateji ustası ve savaşçı her gün yeniden doğabilsin. Bir hükümdar, en büyük ihanetinin kendi kendine verdiği sözü tutmamak olduğunu bilir. Çünkü bir kez taviz verirseniz, o gedikten içeri sızan zayıflık tüm kalenizi yerle bir eder. Disiplin bir ceza değil, bir hükümdarın en büyük ayrıcalığı ve sıradanlığın zincirlerini kıran en keskin kılıçtır. Hayatın size sunduğu her zorluk, aslında Machiavelli'nin bahsettiği o virtüyü test etmek için gönderilmiş bir sınavdır. Bu sınavdan kaçanlar tarihin silik sayfalarında kaybolurken, disiplinle göğüs gerenler kendi efsanelerini mermere kazırlar. Artık bahanelerin, ertelemelerin ve başkalarını suçlamanın sığ sularından çıkın. Kendi okyanusunuzda, kendi kurallarınızla ve kendi sarsılmaz disiplininizle yelken açın. Unutmayın ki, aslanlar sadece güçleri için değil, aynı zamanda avlanma konusundaki o amansız disiplinleri ve sabırları için ormanın kralıdır. Siz de kendi hayatınızın kralı olmak istiyorsanız, o sabrı ve o amansız iradeyi damarlarınızda hissetmelisiniz. Şimdi bu sessizliği eylemle bozun, zihninizdeki o dağınıklığı sarsılmaz bir nizamla susturun ve dünyaya bir savaşçının nasıl inşa edildiğini gösterin. Çünkü tarih, sadece kendine hükmederek dünyayı titretme cesareti gösterenleri ayakta alkışlar. Yolunuz disiplin, sonunuz mutlak zafer olsun. Bir savaşçının disiplini sadece eylemlerinde değil, bakışlarındaki o sarsılmaz kararlılıkta ve sessizliğindeki derin stratejide saklıdır. Machiavelli bize hatırlatır ki, en büyük tehlike dışarıdaki düşmanlar değil, içimizdeki o sahte barış ve huzur arzusudur. Çünkü gerçek bir hükümdar için huzur, sadece zihnin savunma mekanizmalarını zayıflatan bir illüzyondur. Kendi krallığını inşa edenler, her gece yastığa başını koyduğunda bir sonraki günün savaş planını yapan ve kendi iradesini bir kılıç gibi her gün yeniden bileyenlerdir. Disiplin sizi sadece diğer insanlardan ayırmaz, sizi doğanın o acımasız yasalarına karşı birer direnç sembolü haline getirir. Machiavelli'nin o meşhur amaca giden her yol mübahtır sözü, disiplin bağlamında ele alındığında, kendi üstün versiyonunuza ulaşmak için feda etmeniz gereken tüm o eski, zayıf ve tembel alışkanlıklarınızın infaz edilmesi anlamına gelir. Hayatın size sunduğu o küçük ve geçici zevkler, aslında sizi büyük zaferlerden alıkoymak için tasarlanmış birer prangadır. Bu prangaları parçalamak için gereken tek şey, her gün aynı saatte, aynı kararlılıkla ve aynı soğukkanlılıkla o savaş meydanına geri dönmektir. Unutmayın ki, fortuna yani şans, sadece onun peşinden amansız bir disiplinle koşan ve onu zorla dize getiren cesurlara aşıktır. Siz kendi iradenizi terbiye ettikçe, dış dünyada yavaş yavaş sizin çizdiğiniz sınırlara uyum sağlamaya başlayacaktır. Bir zamanlar sıradan olan o insan, artık sadece emir alan bir piyondan, oyunun kurallarını yeniden yazan mutlak bir stratejiste dönüşmüştür. Tarih, niyetleri ne kadar saf olursa olsun, disiplinsizliği yüzünden yıkılıp giden devletlerle ve insanlarla doludur. Ancak siz, o yıkıntılar arasında yükselen,
temeli sarsılmaz bir disiplinle atılmış o görkemli kule olacaksınız. Artık kelimelerin ve vaatlerin ötesine geçin. Çünkü gerçek güç, kimse bakmıyorken bile o ağır yükü sırtlanma ve 1 santim bile geri adım atmama iradesidir. Şimdi o sarsılmaz kararlılıkla ileriye atılın ve dünyaya bir modern savaşçının, Machiavelli'nin hayalindeki o kudretli hükümdarın nasıl doğduğunu ve nasıl baki kaldığını gösterin. Son sözünüzü henüz söylemediniz. Çünkü sizin efsaneniz, her gün taviz vermeden tekrarladığınız o disiplinli eylemlerle, mermere kazınan bir anıt gibi yükselmeye devam edecek. Şimdi sahne sizin, irade sizin ve zafer, sadece ona sahip çıkacak kadar disiplinli olanlarındır. Machiavelli'nin o soğuk ve keskin gerçeğiyle yüzleşin. İnsanlar genellikle sadece korktukları ya da hayranlık duydukları şeylere sadık kalırlar ve kendi öz disiplininiz size her ikisini de kazandıracak yegane güçtür. Disiplin, sadece kendinizi yönetmek değil, aynı zamanda etrafınızdaki kaosu kendi iradenize göre şekillendirme sanatıdır. Sıradan bir zihin, engelleri birer durdurucu güç olarak görürken, Makyavelist bir savaşçı bu engelleri iradesini daha da sertleştirecek birer örs olarak kullanır. Kendi koyduğunuz kurallara ihanet ettiğiniz her an, kendi krallığınızın surlarında bir delik açıyorsunuz ve unutmayın ki, küçük delikler en büyük gemileri bile batırmaya yeter. Machiavelli der ki, herkes senin ne olduğunu görür. Ama sadece çok azı gerçekte ne olduğunu hisseder. İşte bu yüzden disiplininiz, dışarıya karşı sarsılmaz bir zırh, içeriye karşı ise her an tetikte bekleyen bir cellat olmalıdır. Zayıflığa yer yok, tereddüde yer yok. Sadece hedefe giden o keskin ve karanlık yol var. Konforun sizi uyuşturmasına izin vermeyin, çünkü rahatlık sadece zayıfları ödüllendiren bir zehirdir. Gerçek güç, en büyük acılar ve en ağır yükler altında bile yüzündeki o soğukkanlı maskeyi düşürmeyenlerin elindedir. Tarihin tozlu sayfaları, niyetleri büyük ama iradeleri zayıf olanların mezarlarıyla doludur. Siz o mezarların üzerinden geçip kendi anıtınızı dikeceksiniz. Kendi tarihinizin hem yazarı hem de başrolü olun. Mermeri yontan el de siz olun, o mermerin kendisi de. Disiplin sizi sadece bir insan olmaktan çıkarıp bir ideaya, bir otoriteye ve nihayetinde sarsılmaz bir efsaneye dönüştürecektir. Şimdi son bir kez aynaya bakın ve orada gördüğünüz o sıradan kişiye veda edin. Çünkü artık sadece iradesiyle dünyayı titretmeye hazır olan o yeni hükümdar var. Yolunuz uzun, yükünüz ağır ama disiplininiz sarsılmaz olsun. Çünkü zafer, sadece son nefesine kadar kendine hükmetmeyi bilenlerindir. Artık eyleme geçme vakti. Çünkü dünya sadece sessizce ama derinden ilerleyen disiplinli savaşçıların adımlarını bekliyor. Kendi imparatorluğunuzu kurun ve onu disiplinin o çelikten yasalarıyla sonsuza kadar koruyun. Machiavelli'nin o keskin uyarısını hatırla. Herkes seni olduğun gibi görür. Ama sadece çok azı ne hissettiğini bilir. Bu yüzden disiplin senin en mahrem zaferindir ve kimse izlemiyorken verdiğin o sessiz kararlar senin gerçek karakterini inşa eder. Modern hayatın sunduğu o ucuz ve sahte teselliler aslında seni uyuşturmak için tasarlanmış birer zehirdir. Ancak bir savaşçı o zehri panzehire dönüştürmeyi bilir ve her zorluğu iradesini daha da sertleştirecek bir idman olarak kabul eder. Unutma ki, sıradan insan sadece şartlar uygun olduğunda disiplinlidir. Oysa bir hükümdar şartları disipliniyle kendisi yaratır. Zayıflık her zaman en kolay yoldur ve kalabalıklar o yolu takip eder. Fakat sen o kalabalıktan kopup kendi patikanı kendi kanınla ve terinle açmalısın. Machiavelli'ye göre bir liderin en büyük düşmanı kendi içindeki rehavettir ve bu rehavetle başa çıkmanın tek yolu, ruhunu her gün daha ağır bir disiplin sınavına sokmaktır. Kendine karşı gösterdiğin o acımasız dürüstlük, dış dünyaya karşı takındığın o sarsılmaz maskenin en sağlam temelidir. Şans, yani fortuna, sadece onun karşısında dimdik duran ve onu kendi iradesine boyun eğdiren cesurları sever. Bu yüzden her sabah uyandığında o savaşa hazır olmalısın. Kendi sınırlarını her gün 1 milimetre bile olsa genişletmeyen kişi aslında yok olmaya mahkumdur. Disiplin seni sadece güçlü kılmaz, seni öngörülemez ve yenilmez kılar. Çünkü disiplinli bir zihin her zaman rakiplerinden 3 hamle öndedir. Artık mazeretlerin arkasına saklanmayı bırak ve kendi krallığının hem celladı hem de mimarı ol. Çünkü bu dünyada ya kendi koyduğun yasaların efendisi olursun ya da başkalarının dayattığı düzenin kurbanı.